hizmetine nice kahraman evlatlar yetiştirmiş olan polis okulumuzun cefakar öğrencilerinin yemin etme merasimleri için toplanmış bulunmaktayız. Eylem. Öğrenci arkadaşlarımızın Nerede bu, görebiliyor musun? Hayır. Söylemesen haberim olmayacak. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk bilmiyorum. Sarp bu Füsun teyzem. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz onun. Neden tören ertelendi diye yalan söylüyor bu? meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Rahat! Hazır ol! Rahat! Hazır ol! Tören düzeni al! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na! Demokratik, layık bir hukuk devleti olan, Sarp, ne işin var burada? Tören başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Rahat! Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Yusuf benim! Hayır, yapmayın. Hayır. Çok şaşıracak. Nereden çıktın sen? Oğlum neden haber vermiyorsun geleceğini? Sürpriz yapayım dedim, fena mı oldu? Bence aç karnını doyurmak için gelmiştir Füsun teyzem. Akademideki o solucanlı karavana kesmemiştir şimdi onu. Çok biliyorsun sen. Hadi. Bak müşteriler servis bekliyor. Önce iş. Yemeği hak etmen lazım. Geldi. Bizim kuru pilav ne oldu komiserim? Hatlarını mı okuyorsun? Geldi patlamayın. Öyle deklanşöre basmakla olmuyor değil mi arazi gazetecisi? Al bakalım. Bu da iş mi be? Sen yokken kim yapıyor bunları zannediyorsun? Ha, çocuk oyuncağı diyorsun. Ne sandın? Al o zaman. Hadi bakalım. Oğlum alsana şunu kızın elinden. Bırak Füsun teyzeciğim bırak. Sonra bir şey zannediyor kendini. Helal olsun sana. Ne
iyi ettin de getirdin oğlumu bana. Lafım olur Füsun teyzem. Yeter ki senin gönlün hoş olsun. Ha sen göze girmek için beni kullandın ha? Yani. Ah be arkadaşım. Tam kalbimden yaraladın şimdi. Efendim? Sarp Yılmaz, Evet. ben Yusuf Kaya. Hemen organize şubeye geliyorsun. Seninle konuşacaklarımız var. Emredersiniz müdürüm. Ne oldu? Vallahi bilmiyorum. Organize şube müdürü aradı. Ne istedi? Anlamadım hiçbir şey. Hemen gel dedi. Eyvah! Polisle başım belaya mı girdi yoksa? Ya kızım bir kere de ciddi ol ya. Vay, havalar da o biçim. Koskoca müdür komiser adayını arayınca böyle oluyormuş demek ki. Hayırdır inşallah. Hayır Füsun teyzem hayır. Aman akademiden birincilikle mezun olacağı garanti ya. Herkes peşinde şimdi. Benim oğlum en iyi yerlere gelecek eminim. Bitti anneciğim artık. Bu kadar çok çalışıp yorulmana izin vermeyeceğim. Ben bakacağım sana. Sen hayatını kur. Ben başka hiçbir şey istemiyorum oğlum, hiçbir şey. Hadi ben gideyim bakayım neymiş. Tamam. Haber ver, merakta bırakma beni. Hadi Hadi bye. eyvallah. Merhaba Sarp. Nasılsın abla? Komşu, ağzın kulaklarında bakıyorum. Nasıl olmasın? Oğlum komiser çıkıyor sonunda. Ay, bu mahalleden de böyle biri çıktı ya. Şükür. Örnek olsun mahallenin eşkıyalarına. Sağ olun. Gerçi öyle babanın da böyle oğlu olsun. Pes yani. Gel. Heyecanlı mısın? Biraz. Niye? Ne olacağını sanıyorsun? Hiçbir fikrim yok müdürüm. Bence var. Mütevazı davranıyorsun. Akademi birincisisin. Organize şube müdürün seni telefonla arıyor. Ben olsam işim garanti diye sevinirdim. Havalı bir iş değil mi? Yani. Seninle bir oyun oynayalım mı Sarp Yılmaz? Ben birinden bahsedeceğim, sen de kim olduğunu bulacaksın. Sekiz cinayet, 20'den fazla adam yaralama. Organize suç örgütüne üye olma. Mafya babalarından Celal Duman'ın en has adamından bahsediyorum. Kim bu adam Sarp sence? Benim babam. Ama kendisinin kirli işleriyle hiçbir alakam yok. Kendisi benim için yok hükmündedir. Ya. Bunu tanıyor musun? Celal Duman. Ta kendisi. Meşhur kebapçı Celal. Babanın tetkikçilik yaptığı mafya. Baban çok sadıkmış Celal'e. İçeri girdikten sonra tek kelime etmemiş. İsmini vermemiş. Sen de mi öyle olacaksın? Nasıl yani? Anlamadım. Polis çıktıktan sonra sen de tıpkı baban gibi Celal'in adamı olacaksın değil mi? Neler diyorsunuz müdürüm? Bana safı oynama lan. Kimi kandırıyorsun? Müdürüm yapmayın. Bunlar benim sakladığım bilgiler değil. Ben bunları zaten zamanında... Onu konuşmuyoruz. Gözümün içine baka baka emniyete sızmaya çalıştığını konuşuyoruz. Haksızlık etmiyor musunuz müdürüm? Bana bak evlat. Pire için yorgan yakmak vardır bilirsin. Ben
kafam rahat etsin diye yorganı da yakarım, evi de yakarım. Atıldın. Atıldın mı? Bunu söylemek için neden 4 sene beklediniz? Baştan sokmasaydınız kapıdan içeri. Bana hesap mı soruyorsun? Atıldın diyorsun. Eyvallah mı çekeceğim? Haddini bil, kiminle konuştuğunu unutuyorsun. Hiçbir şey unuttuğum yok. Bir katilin oğlu olmak dışında ne yapmışım da atılıyorum? Sakin ol istersen, ha? Ah! Ben kimsenin adamı değilim. Mafya uşaklık etmek için de burada değilim. Sikmişim Celal'i. Polis olmak için buradayım ben, polis. Dua et, makamındayım Yusuf Müdür. Yoksa elinden kimse alamazdı değil mi? Bu delilikle polis olamazdın zaten. Bu iş burada bitmez. Sarp abi. İyi akşamlar beyler. Abi bir biramızı içseydin ya. Eyvallah Sarak ya, polis mi? Yok mu oğlum bizim mahalleden ya? Çok delikanlı adamlar. Oğlum niye açmıyorsun telefonunu? Sessizdeydi ya, duymamışım. Solda yukarıda devam etsek. Karnın aç mı? Ne konuştunuz? Ha, merak ediyorum. Anlatsana biraz. Hiç ya, konuştuk işte. Seni ekibine istiyor değil mi? Ondan çağırmış. O iş daha belli değil. Sana bir sürprizim var şimdi.
Bekle. İşte. Giy de bir görelim. Üzerine göre ayarladım. Ne oldu? Canın bir şey mi sıkıldı senin? Ne oldu yavrum? Anlatsana bakayım bana. Ne oldu? Söyle ne? Ya bizim mezuniyeti 2-3 hafta ertelemişler de. Canı buna mı sıkıldı? Evet. Güzelim biz yıllardır bekliyoruz. Birkaç hafta nedir ki? Anne. Babamla ilgili konuşmayı sevmiyorsun biliyorum ama biraz konuşalım mı? Durup dururken ne oldu şimdi bu? Uğursuzun adını neden anıyorsun? Sence ben babam gibi biri miyim? Ağzından yel alsın. Sen merhametlisin, dürüstsün. Sen çok iyi kalpli birisin. Gerçekten bilmiyor muydun babamın yaptığı işi? Allah şahidim olsun. O güne kadar kamyonculuk yapıyor sanıyordum. Ya bilseydin? Ona rağmen anlayış gösterir miydin? Bir katile karşı mı? Asla. O kadar ocak söndürmüş. Ah almış. Nasıl anlayışlı olabilirim? Bir tanem. Sen baban gibi biri değilsin. Asla onun gibi olmayacaksın. Gel. Hadi. Hadi gel. Ya baba ver topu ya. Öyle armut piş ağzıma düş yok Sarp Efendi. Kazanmak için mücadele edeceksin. Hadi. İyi görürsün sen. Umut! Yakala! Metin Yılmaz, Buyur. cinayet şubeden geliyoruz. Celal Duman'ın emriyle adam vurmaktan tutuklusun. Mete, nedir bu, ne oluyor? Bir şey yok. Komiser, neden tutukluyorsunuz kocamı? İşinde gücünde bir adamdır o. Hiçbir suçu yok. Sen öyle san. Yemediği halt kalmamış. 8 cinayeti var kocanın. Konuşsana, neden susuyorsun? Yalan desene. İftira desene, konuşsana. Bırakın babamı bırakın. Al şu çocuğu kadın. Sarp oğlum sakin ol bir şey yok. Bir yanlışlık olacak. En kısa sürede geri geleceğim tamam mı? Ya gelmezsen? Geleceğim oğlum. Ben gelene kadar annem ve kardeşin sana emanet tamam mı? Bırak! Bırak! Kime bulaştığınızın farkında değilsiniz. Sonra kendi ayaklarınızla gelip özür bile dileyeceksiniz. Sen kötü bir adamın oğlu olabilirsin. Ama unutma ki bu senin seçimin değildi. Senin hiçbir günahın yok. Yüzünü bir daha hiç görmeyecektik. Mecbur kalmasaydık o gün. Saklanmaç oynayalım mı abi? Dur şimdi zamanı mı? Lütfen ne olur. Bir kere oynayacağız ama. Peki. Ve gol fut. Sesini çıkarma. Yoksa nerede olduğunu anlarım. Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Sakın sesini çıkarma yoksa seni bulurum. 20. Nerede olduğunu biliyorum. Burası. Umut. Umut. Tamam sen kazandın, hadi çık ortaya. Umut. Neredesin? Umut çık! Umut! Umut neredesin? Umut çık ortaya! Umut! Canım oğlum. Biliyorum. Sen hep kendini suçladın. Ama senin hiçbir hatan yok. Ben hiçbir zaman suçlamadım seni. Ne olur sen de kendine yapma bunu artık. Benim yüzümden oldu baba. Sahip çıkamadım Umut'a. Ne yapabilirdin ki sen zaten? Ağlama. Olan olmuş artık. Bakmadığımız yer kalmadı. Polisten de bir şey çıkmadı. Metin duyuyor musun? Bir şey yap. Bul oğlumuzu, bul Umut'u. Delirdin mi kadın? Buradan nasıl bulayım? Sen ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Uğruna hapis yattın, Celal'i ara. O söylesin, o bulsun. Onun kolu uzunmuş. Susma, söyle Celal'i bulsun oğlumu. Başlatma şimdi Celal'inden. Gözünüzü açsaydınız da sahip çıksaydınız çocuğa. Baba ne olur bul kardeşimi. Ağlama lan sen de karı gibi. Ne yapabilirim ki ben? Delirtmeye mi çalışıyorsunuz siz beni? Yok çocuk mocuk. Gidin başımdan. Defolun. Allah'ından bul Metin. Ne ölüne ne ölüme. Hadi yavrum gidiyoruz. Gel oğlum. Gel yavrum. Bir haber mi var? Oğlumu bulabildiniz mi? Hanımefendi biz size bir şey göstermek için gelmiştik. Nedir o? Bu gömleği sahilde bulduk da. Sizin oğlunuza mı aitti acaba? Kardeşin hep burada. İçeride. Onu hiçbir zaman kaybetmedik. Sen de şu üniformayı giyip mezun olduğunda ben iki oğlum birden görmüş olacağım. Tamam mı yavrum benim? Yusuf benim! Hayır, yapmayın. Hayır. Yapmayın. Bırak lan silahını! Anne ne işin var burada? Çekil! İndir o silahı. Kurban olayım. Derdindesin. Anne karışma dedim, çekil! Sarp ne yapıyorsun? Kendine gel. Hadi! Bir tanem.
Niye? Bu şerefsiz! Bu şerefsiz beni yaktı anne! Mezuniyetime bir hafta kala babam yüzünden beni attı! Polis yapmayacaklar beni! Atılmayı hak ettin biliyorsun. Hemen indir o silahı. Sana bu iş burada bitmez demiştim. Ne olur yakma bizi. Ne olur hayatımızı karartma ne olur. Ne? Peki. Bas tetiğe. Bas tetiğe. Bas. Evlat. Bir daha gün yüzü görmeyeceksin şerefsiz. Götürün şunu. Komiserim. Komiserim. Müdürüm diyeceksin. Müdürüm. Anlaşıldı, sizden kurtulamayacağız. Ne istiyorsun? Oğlum bir cahillik etti. Ne olur onu affedin. Ailece başıma dert mi oldunuz ya? Babası ayrı bir dert, oğlu başka bir dert, sen başka bir dertsin. Ne olur bir büyüklük gösterin de affedin onu. O çoktan pişman oldu zaten. Tabii canım, kesin pişmandır. Oğlum bana silah çekti kadın. Yapmış bir cahilliktir diyorsun. Sen gene bana dua et. O polis arkadaşlar onu delik deşik edecekti. Kurban olayım. Ne olur affedin. Sen laftan anlamıyor musun ya? Yaşadığına şükret. Daha ne istiyorsun? O babası gibi biri değil. O tertemiz bir çocuk. Karşımda ağlayıp durma. Karşımda ağlayıp durma. Bütün başınıza gelenler o Celal yüzünden. Git ondan hesap sor. Hadi. Ya siz nasıl bir insansınız ya? Hiç mi vicdan yok sizde? Nasıl konuşuyorsunuz kadınla? Hah, bir sen eksiktin. Gidin başımdan ya. Uğraşamam sizle. Sen benimle çok uğraşacaksın daha. Bu benim son görüşün olmayacak. Çıkarın şunları. Gel Füsun teyzeciğim. Sanığın silahını kendi rızasıyla elinden bırakması ve mağdura ateş etmemesi durumunun TCK'nın 36. maddesi kapsamında gönüllü vazgeçme olarak değerlendirileceği anlaşıldığından ve sanığın sicil kaydı bulunmadığı göz önüne alınarak 12 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Oğlum. Oğlum. Oğlum nasıl yaptın böyle bir işi? Bir tek sen kalmıştın benim elimde. Konuşma böyle anne. Uzun zaman değil. Geçer gider.
Bak şimdi Ahmet Bey kardeşim, kuzunun kaburgasından ve butlarından aldığın etin sinirlerini bir güzel temizleyeceksin önce. Tamam mı? Sonra efendime söyleyeyim, kıyma haline getirene kadar güzelce kıyarsın. Kuyruk yağını unutmayacaksın. Etin içine kuyruk yağından kattıktan sonra bir daha kıyarsın. Ya bunu herkes yapar. Zor bir şey değil ki bu. O zaman benim kebaplarımı diğerlerinden ayıran ne? Bilmem, eti dinlendirme kısmı falan olabilir mi Celal'cığım? Baharat filan. Sırrım şu Ahmet Bey kardeşim. Ben kendim kafasını okşamadığım hiçbir hayvanı kesmedim daha. Ben kendim düşmanlarımla aramı iyi tutarım. Yoksa tıpış tıpış kendi ayaklarıyla gelmezler. Tıpkı senin gibi. Plaza koyunum benim. Mestan. Canım kurban, buyur babam. Benim küçük görmelerine bayılıyorum biliyor musun? Bu da o kıvamda. He. Seninle gitmiştik değil mi? Karşısında ezilip üzüldük falan. Aman Ahmet Bey, halledin şu bizim işi demiştiniz hatta babam. İyice bir götünü kaldırmıştık değil mi? Mestan. Sen işini bilirsin babam. Kim bilir ne düşündün içinden. Ama lan yani herkesin korktuğu Celal. Dedin mi? Şu kapıdan adamlarına girdiğin günü hatırlıyorum da... ...utanmasa bahşiş bırakacaktı. Çakal, kebap yapıyorum ya ben bunlara. Adam dediğin haddini bilecek babam. Rahat bırak bakayım. Çok sıkıyorsun kendini. Rahat bırak, rahat bırak. Yapayım mı senden 1,5 Adana? Ne istersen yaparım. Bırak gideyim. Acelesi yok. Allah kahretsin. Kimse kendi cenazesine geç kalmadı şimdiye kadar. Bunu imzalayamam. Şirketimi elimden alamazsın. Yıllarımı verdim ben bu lojistik işine. Uzatma. Borç içindesin. Ben hepsini devralıyorum. Cebine para da koyacağım. İyi düşün. Kafanın cebi yok. Celal! Kebapçı Celal! Neredesin? Çık ortaya! Sen burada kal. Beni hatırladın mı? Sen benim hayatımı mahvettin. Bir oğlum kalmıştı. Onu da elimden aldın.
Senin yüzünden hapislerde çürüyor. Allah'ım. İnşallah Allah'ım acıların en büyüğünü yaşarsın sen. Neden bahsediyorsun kadın? Ne alakam olur benim oğlumla? Şu dükkan başına yıkılsın da o zaman anlarsın alakayı. Metin zamanında söylemişti zaten. Celal insan olmayı unuttu demişti. Üstelik bir katil söylüyor bunu. Çok güçlüsün değil mi? Bir kaya gibi sağlamsın. Ama kaybedecek ne çok şeyin var be kebapçı. Benim neyim var? Bir oğlum. Onu da kaybedersem analık ahım seni çok kötü yakacak. O gücün yerle bir olur o zaman. Bu sözümü de unutma. Bir gün hatırlarsın. Bırakın beni, çek elini üzerimden. Bırak, bırak. Allah kurtarsın delikanlı. Eyvallah. Babanı tanırdım. Ona çok benziyorsun. Bana ondan bahsetme. Niye? Niyesi benim bileceğimiş. İyi adamdı rahmetli. Hem evlat dediğin babasına kin beslemez. Ya aga, canın mı sıkılıyor? Yapacak işim mi yok? Sen de baban gibi asabisin. Bak büyüğümsün. Üzmeyelim birbirimizi. Allah kurtarsın dedin. Eyvallah dedik. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Çok meşhursun burada. Müdürü Yusuf Yusuf ettirmişsin. Bak, gazetelere bile çıkmışsın. Helal olsun. Herife bir şey yapamadıktan sonra helal olacak bir mevzu yok. Haybe'ye yatacağız işte. Sorması ayıp. Niye? Niye yaptın böyle bir şeyi? Bir arkadaşla iddiaya girdik. Dedi ki okuldan atılamazsın. Ben dedim ki kolay. Bu vicdansız müdür seni polislikten atmak için neden 4 sene beklemiş ki? Konuşacağız evlat. Burada vakit başka türlü geçmez. Benim adım Hasan. Al yanakta derler. Birkaç ay daha buralardayım. Dertleşmek istersen bak gel. Çekinme. Mezuniyetime bir hafta kala. Bu benim dosyamı incelemiş. Kendi adamlarını buna göre seçiyormuş. Benim dosyada babamın Celal Duman'la bağlantılı olduğunu görünce seni polis yaptırmayacağım dedi. Şerefsiz. Bizim kovulma işi son haftaya kaldı anlayacağın. Sarp Yılmaz. Ziyaretçim var. Sen kimsin? İyi de benim avukatım var.
O seni kurtaramaz. Sen mi kurtaracaksın? Hiç şüphen olmasın. Cici kız. Git makyajını falan tazele, burnunu pudrala. Anlamadığın işlere de karışma. Sen kiminle konuştuğunu farkında mısın? Pardon ya. Hata etmişim. Anlamadığın işlere karışabilirsin. Melek. Vakit geçelim en azından. Bana baksana. Zerre umurumda değilsin. Müvekkilim Celal Duman istedi, ben de geldim. Gözü yaşlı bir annen varmış, üzülüyormuş. Onun hatırına buradayım. Yani? Yanisi şu, ben senin bu delikten çıkma ihtimalinim. Farkında mısın? Sen ve müvekkilim benim bu delikte olma sebebimsiniz. Zoru mu oynamak istiyorsun? Cici kız, sana bir sır vereyim mi? Ben Celal denen o herif yüzünden buradayım. Bir de gelmiş bana yardım edelim falan diyorsunuz. Eğer bana bir daha cici kız dersen, bedelini ağır ödetirim. Çok korktum. Cici kız. Annemin peşinde dolaşmayı bırakın. Yoksa bedeli ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olur. Sen kendini ne zannediyorsun? Hiç. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan koca bir hiç. Şimdi git. Bir daha da karşıma çıkma. Nasıl biri? Delinin teki. Bir daha karşıma çıkma dedi. İyi madem. Baksın başının çaresine. Gerçi şimdi iyi bir ders lazım ona. Benim biricik kuzumu üzmüş çünkü. Kimmiş ziyaretçi? Önemli biri değil. Boş işlerim. O değil de Hasan abi. Senin bu meraklı haline ne yapacağız? Sen fazla cesursun Sarp kardeş. Ben olsam önce karşımdakini bir tanır, ona göre konuşurum. Ben onu yapamıyorum işte. Onu gördük zaten. Ne oluyor lan? Hasan abi sen karışma. Seninle bilgisi yok. Biz onun için geldik. Koskoca müdüre silah çektin. Yanına mı kalır sandın? Cık, cık, cık. Sana Yusuf müdürün selamını getirdik. Aleykümselam.
Füsun teyzem. Rahatla artık ya. Bitti hasret. Bak tahliye bile oldu. Oh. İnşallah bir daha böyle bir delilik yapmaz. Yok ya. Bir daha hayatta yapmaz öyle bir şey. Hem var ya, belki polis olmaması iyi bile olmuştur biliyor musun? Zor meslek sonuçta. Gecen yok, gündüzün yok, Allah korusun can güvenliğin yok. Oha! Vardır herhalde bu işte de bir hayır değil mi? Hı hı. Neden tahliye olacağını bugün söylemedi? Anlamadım. Vallahi bilemedim ki Füsun teyzem. Yani avukatıyla konuşmasam benim de haberim olmayacaktı. Aa, hey! Üzülme bakayım. Her şey eskisi gibi olacak. Çok güzel olacak her şey. Gör bak sen. Geliyor. Gel buraya. Kalın kafalı seni. Ne işiniz var burada? Niye yordun Eylem annemi buraya kadar? Oğlum o ne biçim söz? Geçmiş olsun deli oğlan. Geçmiş olsun. Hadi sen annemi eve bırak, ben akşam gideceğim. Oğlum biz senin için buradayız. Tamam anne, gelirim akşam. Yenge biraz gezsin çocuk. Azıcık kafasını dağıtsın. Oğlum senin bu adamla ne işin olabilir? Anneciğim hadi. Tamam, geleceğim akşam. Hadi. Kim o adam? Metin'in arkadaşı. Ara sıra gelirdi adam eve. Kamyoncu arkadaşı. Ne yapıyor bu çocuk? Anneni kızdırdık galiba biraz. Yapacak bir şey yok. Alışması lazım bazı şeylere. Neye alışması lazım mesela? Ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum Hasan abi. Ama ne yapmayacağımı çok iyi biliyorum. Artık polis değilim. Geç. Sen yatmadın mı daha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? O adam kim biliyor musun? Kimse kim anne? Ne demek kimse kim? Baban neyse o adam da o. Umurumda değil artık. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl umrunda olmaz? Nefret ettiğimiz ne varsa o adam işte o. Oğlum biz boşuna mı bunca yıl mücadele ettik, boşuna mı okuttum seni? Kahır ettim, acı çektim, sonunda karşıma baban gibi çık diye mi? Okuttun da ne oldu? Beni polis bile yapmadılar. Biz buyuz anne. Kabul etsek de etmesek de ben Metin Yılmaz'ın oğluyum. Yazıklar olsun. Senden bunları da duydum ya. Oğlum, canım. Ben kardeşin Umut'u sende yaşattım. Kötü yola saparsan onu da kirletirsin. Kendine saygın yoksa bari ona saygı göster ne olur. Kardeşimi karıştırma anne. Ben buyum artık. Bitti. Aklını başına al. Aklım başımda. Hem de hiç olmadığı kadar. Beni böyle kabul edeceksin. Bana babam gibi bir adam olmaktan başka bir şans tanımadılar. Baksana sen buraya. Ne yaptığını sanıyorsun? Sen de aklını başına al kızım. Karışma hayatıma. Ya Sarp, bu sen değilsin. Aklını mı kaybettin sen? Çık git hayatımdan Eylem. Annemi de umutlandırıp durma artık.
Mezuniyet törenine niye getiriyorsun annemi? Hapishane çıkışına niye getiriyorsun? Senin kendi hayatın yok mu kızım? Düş artık yakamdan be! O kadını da rahat bırak. Sarp! Şaka! Şaka değil mi bu? Bunları sen söylüyor olamazsın. Bundan sonra benim hayatım şaka kızım. Alayınız gülebilirsiniz arkamdan. Oo, hayırdır bu saatte? Eğlence kesmedi mi yoksa? Kalacak yere ihtiyacım var. Evde sıkıntı çıkacak belli ki. Ayıp ettin. Hemen bakalım sana bir yer. Yok yok. Otoparktan bir yer ayarlarsan kafi. Ya olur mu öyle iş? Olur abi olur. Sen kalmama izin verecek misin onu söyle. Laf mı bu yani? Oğlum hemen arkadaki odayı hazırlayın bakayım hadi. Tamam abi. Hadi. Eyvallah. Babasının oğlu. Azıcık neşelendirelim seni. Çıkalım da felekten bir gece çalalım. Abi bulaşma bana ya, ben yatacağım. Kabus gibi çöktün lan otoparka. Sana bakan depresyona giriyor. Hadi kalk. Hadi. Alper. Önce façanı bir düzeltelim. Çabuk giyin, ben dışarıda bekliyorum. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında Yavrum. Çal. Benim şarkılardan bir tane çal. Hadi bakayım. Hayda. Tesadüfün bu kadarı. Bu ne arıyor lan burada? Ne bileyim abi. Sen de bir şeyi bil Selami. Bir şeyi bil, dişimi kırayım. Nasıl? Ortam nasıl? Memnun muyuz? Keyfimiz yerinde mi? Bir sıkıntı yok abi. Aga, benim şarkıyı piç ettin. Sıranı bekleyeceksin. Müsaade var mı? Gel, otur. Formundasın yine. Coşturmuşsun ortamı. Arkadaş kim? Namını duyarsın yakında. Deli Sarp diyecekler ona. Eyvallah. Eyvallah. Alemleri tanıtıyoruz. Yeni transferimiz.
Başarılar genç. Yalnız fair play'e dikkat edelim. Ha. Bu arada senin yeni iş hayırlı olsun. Bu da böyle. Anında işe bağlar mevzuyu. Bırak şimdi makarayı aga. Benim gireceğim hafriyat ihalesine girmişsin. Öyle bir fiyat vermişsin ki gebertmişsin işi. Yani ne diyorsun? Yani ne diyeceğim aga? Oluyor mu diyorum. Harbi yedi. Harbi yedi. Şaka ya. Şaka şaka. Aga, bak sana bir güzellik yapacağım. Ben bu toz, toprak işlerinden sıkıldım. Bir getirisi de yok. İllallah dedim. Sana kamyon lazım olacak. Gel benim kamyonları sana vereyim. Ne dersin? Ciddi misin lan sen? Ciddiyim tabii. Al biraz da sen uğraş. Attım bak bombayı kucağına. Güm. Hayırlı olsun. Ha. Bu arada sana çok güzel bir iskonto yapacağım. Ha? Bana bunlarla gel işte. Söyle bakayım. Ne kadar istiyorsun onu söyle. Sen yarın benim mekana gel. Kamyonları gör. Konuşalım. Ha? Yavrum. Çal arkadaşın istediği parçayı. Ama iskontolu tarafından olsun. Böl içelim. Demek böyle olacaktı. Annenin evine girmeye cesaret edemeyecektin. Ben uyuyorsundur diye rahatsız etmek istemedim. Uyku mu? Beni artık uyku tutmuyor oğlum. Sen beni öldürdün. Ne uykusu? Anne deme böyle şeyler. Ben zorlukları umursamadım. Baş ederim dedim, ettim. Seni hiç kimseye muhtaç etmedim. Ama bana en çok üzüntüyü verenin sen olacağın hiç aklıma gelmezdi. Ben buna hazırlıklı değilim. Anne üzülecek bir şey yok. Oğlum burada işte karşında. Seni terk etmiyorum ki. Katillerin yanında yer alan oğlum öyle mi? Benim yanımda duracak aynı zamanda. Böyle giderse tanıdığım Sarp'tan geriye hiçbir şey kalmayacak. Senin tanıdığın Sarp'ı polis yapmadılar anne. Hadi onlar beni tanımıyordu. Sen de şimdi onlar gibi yapma. Lütfen. Neyse ben gideyim artık. Git. Zaten yaptığın başka bir şey yok, git. Sen hapisteyken ben de hapisteydim. Gün saydım. Saat saydım. Sonra sen çıktın, kurtuldun. Ama beni karanlık bir zindanda tek başıma bıraktın. Git oğlum. Git. Yolun açık olsun.
Vay vay vay. Maşallah. Şu külüstüre de can verdin ya. Anlamadığın iş yok mu oğlum senin? Bakma sen. Sağlam araba. İlgilenen olmamış sadece. Hadi toparlan gidiyoruz. Nereye? Akşamki adamın hafriyat alanına. Bir bakalım şu kamyonlara. Al. Biraz da benim külüstürü kullan. İyi olacak bu iş. İyi. Bak bu Sarp. Bu arkadaş da avukat. Tanışmıştık. Hayırdır avukat hanım? Şimdi de kamyonlara mı taktınız? Onlara ne diyeceksiniz? Sizin garajdan kurtulma ihtimaliniz mi? Yine ergen kalkmışsın sen. Of ya. Herkes de senin üstüne geliyor değil mi? Ne kıymetli adammışsın sen. Sen bana uğursuz geldin ondandır. Ne demekmiş o? Seni son gördüğümde üstüme gardiyanlar çullandı. Bakalım şimdi ne olacak? Sevimsiz bir konuşma işte. Daha ne olsun? Alo. Hadi tatlı muhabbetinize sonra devam edin. Gel şu evrak işine bir bakalım. Sen burada bekle. Hayda. Nerede bu adam? Burada olacağım demişti. Birader! Birader! Ömer yok mu Ömer? Lan gidin! Kaçtı şerefsiz! Ulan fiş! Sen kimsin beni işime taş koyacaksın? Bir de kamyonları alacaksın öyle mi? Gel! Ömer! Başını belaya sokma Ömer! Neye bulaştığını bilmiyorsun Ömer! Ulan hadi yürü bela atsana oğlum! Ateş olsan cümbü kadar yer yakarsın! Hadi atlayın. Gel gel gel. Bir müzik açsana şuradan avukat hanım. Heyecan yaptı bu galiba. Sen nasıl bir insansın ya? Hasan abi! İyi misin? Oy 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 oy. Benim yeğen babam için
özel hazırlamış. Teyyareyle Antep'ten yolladı. Önce mele. Canım kurban. Sağ ol. Buyur babam. Tamam, gerisini Mini'ye ver. Hadi götür, uzatma. Eyvallah babam. İştah bırakmadılar bende. Baba, bilemedim. Ömer Şeref sizi pusu kurmuş. Kızımı niye götürüyorsun? Kızımı! 3 kuruş kazanacağım diye götün başını oynuyor. Onun bir suçu yok baba. Ben kendim gitmek istedim. Onun suçu büyük. Bana sormadan iş yapmayacaksın demedim mi sana ha? Bilemedim ki. Evrak işi falan olunca Meleği de götürürsem daha iyi olur diye düşündüm. Düşünmüş! Mestan! Buyur babam. O Ömer içini bul bana. Onun hesabını kendim göreceğim. Canım kurban. Baktırıyorum köşe bucağa. Akşama sabaha geçer eli. Ben de baktırıyorum baba. O şerefsizi kendi ellerimle teslim edeceğim sana. Buyur. Eyvallah. Şu Metin'in oğlu mu kurtardı sizi? Şu senin içeride tanıştığın çocuk değil mi? Ta kendisi. Sarp. Adı Sarp. O deli olmasaydı şimdi burada olamazdık. Nerede peki? Niye getirmediniz? Konuşsana lan. Delirtmeye mi çalışıyorsunuz beni? Baba, sana takdim edecektim ama... Baba, durum bildiğin gibi değil. Şimdi bu deli senin adını duyunca bozuk attı bize. Nasıl? Gelmek istemedi. Onunla işim olmaz dedi. Bak sen. Geçmişten dolayı sana biraz takılmış. Çözüldü mü lan senin dilin? Canım kurban babam. Gideyim getireyim mi arkadaş? Eyvallah. Eyvallah. Duyduğuma göre aramız bozukmuş. Doğrudur. Hikayeni dinledim. Gözün pek korkusuzsun. İşlerinde adabını öğrenmişsin. Bizimkileri ateşin içinden çekip almışım. Yalnız kafama takılan bir şey var. Neden daha önce yapmadın? Neyi? Bu işleri. Madem miden kaldırıyormuş, neden polis olmaya kalktın?
Orası da benim bileceğimmiş. Ama bu 4 yılıma sebep olandan hesabını soracağım. Babana hiç benzemiyorsun sen. Hayret. Son günlerde tam tersini duyuyorum. Yanlış görmüşler. Sen başka, rahmetli başka. Evet. Gelelim teşekkür faslına. Kızımın hayatını kurtardın, sana borçlandım. Ben kendim borç olunca uyuyamayan adamlardanım. Dile benden ne dilersin? Bunu ver. Benim kızımın hayatı bundan çok daha değerli. O zaman bunu Hasan abinin borcuna sayalım. Ha? O olur işte bak. Deme al yanak. Ama ana borç hala duruyor. Alacağım olsun diye bir şey yapmadım. Bir teşekkür kafi. Al yanakla takılmaya devam et. Sana ihtiyacımız olduğunda gelir misin? Bakarız. Denişik bir adam bu minik. Denişik. Çaktırma, borcu senden tahsil edeceğim. Öyle kolay kolay kurtulamazsın elimden. Efendim? Şu arabayı diyorum. Gıcır gıcır yaptığımda bir tur atarız değil mi? Ben düşmanlarımı ikiye ayırırım müdürüm. Bir, başka şartlar altında karşılaşsam dost olacaklarım. İki, ne olursa olsun düşman kalacaklarım. Bu Sarp denilen herif ikincisinden. Bir pisliği çıkacaktı biliyordum. Tuttu mezuniyet günü size silah çekti. Yusuf Müdür! Hayır yapmayın. Hayır. Deli. O gün dolu olsam o deliği o bahçeye gömerdim müdürüm. Evet. Mert, seni niye çağırdım biliyor musun? Bir tahminim var. Dinliyorum. Organize şubenin efsane müdürü muhtemelen beni ekibine alacak. Mert, ben ekibime kimleri alırım? Akademiden sadece birincilikle mezun olanlar. Oğlum, sen akademiyi birincilikle bitirdin de benim haberim mi yok? Yok müdürüm, birinci Sarp'tı, ben ikinciydim. Yani o gün Sarp o işi yapmamış olsa... Bu Mert bugün burada olmazdı, doğru. Ama size söz veriyorum. Eğer ekibe alınırsam Sarp'a bir tepsi baklava alacağım. Devrem içeride özlemiştir, arkadaşlarıyla bayram eder.
Bak Aslan, sana bir fırsat vereceğim. Bir süreliğine. Ben diyeyim 3 ay, sen de 6 ay. O süre içerisinde dediklerimi yaptın. Ekibe girdin. Yoksa bu son konuşmamız olur. Bu kapıdan bir daha giremezsin. Yüzümü de bir daha göremezsin. Anlaşıldı mı? Eyvallah müdürüm. Hadi bakalım. Şahsı aldık, geliyoruz. Anlaşıldı, tamam. Bak basın da gazeteci de hiçbir şey istemiyorum, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Arka kapıyı kullanın. Arka kapı tamamdır. Hadi sallanmayın. Hadi oğlum. Hadi kardeşim. Hayda. Sen de nereden çıktın gazeteci kız? Biz basını atlatıyoruz, sen bizi atlatıyorsun. Aferin sana. Ver sana bir Pulitzer ödülü vereceğim. Ya bırak. Dur. Ya versene şunu. Tamam dur. Sakin ol. Bırak. Tamam. Aa. İnanmıyorum. Silmişsin hepsini. Gıcık. Memnun oldum ben de Mert. Ya öyle mi Mert? Bir daha çekeceğim biliyor musun? Bak şimdi. Yapma gazeteci kız. Yapma. Bak bu adamı fotoğraflarsan ne olur? Haber yaparsan ne olur? Operasyon patlar. Operasyonun patlamasını kim ister? Bu adamın dışarıdaki bağlantıları. Bak anlaşabiliyormuşuz gördün mü? Ha şimdi son bir şey daha. Saçlarını toplama bırak dağınık dursun. Hadi yürü. Ne? Ya ne diyorsun sen be? Dene bir pişman olmayacaksın. Gıcıksın biliyorsun değil mi? Alt etmişsin sen. Bittim ben ya, bittim. Mert midir nedir? Sildi bütün fotoğraflarımı. Ben ne yapacağım? İşsiz kaldım, atılacağım ya. Allah'ım çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Mesele neydi müdürüm? Mesele şubenin koridorlarında ağlayan gazeteci kız. Ağlayan gazeteci kız mı? Bütün fotoğraflarını silmişsin. Yapacağı haberlerin bütün fotoğrafları silinmiş. Ben sadece çektiklerim... Mert! Buyurun müdürüm. Ya yarın bir gün şubeyle ilgili kötü haber yaparsa? Ayıkla pirincin taşını ya. Affedersiniz. Biz seninle öyle mi konuştuk Mert? Niye dikkatleri üzerimize çekiyorsun oğlum? Ben bu durumu halledeceğim müdürüm, merak etmeyin. Halletsen iyi olur. Buradaki geleceğin için iyi olur. Bu kadar. Amma ağlak bir şey misin sen ha? Hemen öyle gidip şikayette bulunmalar falan. 2 fotoğraf için bizi mesleğimizden edeceksin. Ay, sen de bu çene varken sana hiçbir şey olmaz. Bir yolunu bulursun sen. Ya bak, yaptığım bütün haber fotoğraflarını silmişsin. Ne diyeceğim ben şimdi editöre? Üf ya. Kesin kapının önüne koyacak beni ya, kesin. Haber mi istiyorsun? Peki tamam, bu seferlik benimle gelmene izin vereceğim. Senden hiçbir şey istemiyorum ben. Benden uzak dur yeter, hadi. Tutukladığımız adam sorguda her şeyi anlattı.
Kapkaç yapan bir çetesi var. Şimdi bir operasyon yapacağım. Ve haber bomba etkisi yaratır. Yani işinden atılmazsın. Hatta terfi bile edersin. Bunu çantana koysana. Hem unutma. Biz seninle eğlenmeye gelmiş iki aptal sevgiliyiz. Ya Allah Allah, niye aptal oluyormuşuz? Kim sevgili olduğu Luna Park'a eğlenmeye gelir ki? Dayı ne haber? Eyvallah. Buyurun dolu. Eyvallah. Şuradaki iki tipi görüyor musun? Hedefimiz onlar. Yalnızca ikimiz mi varız? Yalnız değiliz, sivil arkadaşlar da var. Bize doğru geliyorlar, öpüşmemiz lazım. Çüş! Unuttun mu, biz sevgiliyiz. Yani oyuncak için ateş eden biri benim sevgilim olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar bayağı bildiğin liseli tipler ya. Sen benimle kafa mı buluyorsun? Operasyon falan yok değil mi? Asla. Ya ne çetesi, ne operasyonu acaba? Ya yalan söyledin değil mi? Etrafta sivil polisler falan. Ya benimle oyun oynadın. Şahıslar hareketlendi. Başlıyoruz çocuklar. Ne? Hadi çıkar, fotoğraf makineni çıkar. Ya aman! Ben aptalın tekiyim ya. Dur bakayım. Tamam. Tamam. Selami. Getirin onu da buraya. Fotoğraf çekileceğim. Dur. Gazeteci kız. Ha. Çek bakalım fotoğrafımızı. Bana bir yemek borçlandın biliyorsun değil mi? Yani sokağı buldum da. Nerede ya bu lokanta? Olduğun yerde kal. Niye? Bekle beni, birlikte gideriz. Sen neredesin ki? Tam arkanda. Ne haber? Böyle bakmaya devam edeceksen söyle, şöyle kenara geçelim. Yolu kapıyoruz. Gel, lokanta şurası. Eylem, hoş geldin. Hoş bulduk Füsun teyzem. Bu Mert. Bir arkadaş. Hoş geldin oğlum. Merhabalar, hoş bulduk. Hadi geçin oturun. Bak gazeteci kız, ben öyle kısırdı, yalancı çiğ köfteydi, şakşukaydı falan anlamam. Harbi harbi yemek isterim. Ay, dert ettiğin şeye bak ya. Füsun teyzem ne vereceksin bize? Vallahi bugün düğün çorbam var. Hünkâr beğendi. Çok güzel pilavım var. Bir de karışık kompost. Üf! Ne diyorsun? Allah diyorum ne diyeyim.
nasıl yemek yemek ya? Sakin olsana. Parasız yatıldığın alışkanlık. Birileri tabağını kapıp götürmeden silip süpüreceğim. Güzel ha. Sen nereden tanıyorsun Füsun teyzeyi? Çocukken aynı mahallede oturuyorduk. Oğul Sarp var, yakın arkadaşımdı. Sonra bizimkiler uzun süre bir yerde oturamadıkları için taşındık. Ama ben İstanbul'a üniversite için geri döndüğümde yeniden görüşmeye başladık. Anladım ama sizinkiler niye uzun süre bir yerde kalamıyor? Bizimkiler işte. Yani öyle bir yerde uzun süre kalmaktan pek hoşlanmazlar. Yarın hiç yokmuş gibi yaşarlar. Zaten onların kızı değilim ben. Yani arkadaşlarıyım, onlar beni öyle görürler. Ne güzel işte, daha ne istiyorsun? Bir aile istiyorum. Bırak da çocuk yemeğini yesin. İyi de Füsun teyzeciğim, bu yemek yemek değil ki. Resmen kavga ediyor. Nasıl, beğendi mi yemekleri? Füsun teyze şu kadarını söyleyeyim. Ben anne yemeği nedir bilmem ama bugün burada onu da yemiş oldum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz aynı işte mi çalışıyorsunuz? Gazeteci misin sen de? Yok, polisim ben. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Hayır evladım, ne yanlış söyleyeceksin. Benim de bir oğlum var. O da polis olacaktı. Onu hatırladım. Neyse, tadınızı kaçırmayın. Siz yemeğinize devam edin. Hikaye nedir? Boş ver şimdi. Anlat ya, merak ettim. Oğul Sarp var demiştim ya. Şu çocukluk arkadaşın o. Sarp Polis Akademisi'nden mezun olacağı hafta atıldı. Sarp da kendine yediremedi tabii. Mezuniyet günü müdüre silah çekti. Yusuf müdür yok mu ona? Bizim Yusuf müdürüm. Aynen. Sonra 12 ay hapis yattı çıktı falan. Şimdi de böyle bir değişik tiplerle takılıyor. Nasıl değişik? Ağır abilerle. Peki başka çocuğu yok mu? Bir oğlu daha vardı. Umut. Çocuk yaşta kaçırıldı ama. Ne oldu sonra? Polis kanlı gömleğini getirdi eve. Ne diyorsun sen ya? Amma hikaye ha. Harbi üzüldüm Füsun teyze. Peki kocası falan yok mu? Tek başına mı mücadele etmiş her şey? O konulara hiç girme. Yani kendimi bildim bileli hep tek başınaydı. Ama Füsun teyze gördüğüm en güçlü kadındır. Abi mendil alır mısın ya? Abla sen al. Hadi abla siz alın. Abi mendil alır mısın ya? Abi sen al. Abla mendil al. Abi sen al. Hadi abi mendil alır mısın ya? Hadi abi ekmek parası bir tane. Mert yeter artık ya gidelim. Alsanız ölür müsünüz? Niye kimse mendil almıyor buldum lan? Niye? Hiçbiri anlamıyor ki lan bunların. Aferin kız. Bu ne lan? Dilenciye satıkı mı veriyorsun sen? Ha? Hepsi bu abi. Sökül lan. Abi vallahi hepsi bu. Sökül lan. Hepsi bu. Gel lan buraya. Vallahi hepsi bu. Çıkar ayakkabıları. Çorapları çıkar. Abi inanmıyor musun? Vallahi hepsi bu. Lan çıkar çorapları. Çıkar ötekini de. Demek hepsi bu ha? Bu ne lan? Ne yapacaktın lan bu parayı? Yalan konuşmazsan dövmeyeceğim seni, söyle. Kendime salon ekmek alacaktım abi. Bıktım artık çıkma ekmek yemekten. Aferin lan. Harbiciymiş. Seni ben dövmeyeceğim. Patron dövecek.
bakıyorsun? Ne bu? Ha, hiç. Çocukluğumdan kalma bir şey. Derinlere daldım. Füsun teyzenin hikayesini dinleyince ben de öyle eskilere gittim. Helal olsun kadına, yıkılmamış. Hesabı alalım mı Füsun teyze? Şişt, dur. Bu yemek benden, unuttun mu? Borcumu ödüyorum. Ne borcu ya, Allah Allah. Hayda. Bırak. Hesap yok. Boşuna kavga etmeyin. Olur mu öyle şey Füsun teyze? O kadar yemek yedik. Bir dahaki sefere ödersiniz. Tamam, teşekkürler. Benim işe dönmem lazım da birlikte gider miyiz? Sizin şubeye gideceğim. Efendim müdürüm? Evet, biliyorum orayı. Anladım. Hemen geliyorum müdürüm. Ben mi lazım? Evet. Gazeteci kız. Yemek için teşekkürler. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz. Müdürüm. Atla. Gazetelerde boy fotoğrafım var. Luna Park olayını diyorsunuz. Kötü mü oldu müdürüm? Bir taşla iki kuş vurdum. Sevdim. Hem çeteyi yakaladın hem de basında aramızı düzelttin. Eğer hala istiyorsan seni ekibime alabilirim. Ne demek müdürüm? Şeref duyarım. O zaman duy. Şimdi seni bir yere götürüyorum. Nereye? Soru sormak yok. Artık soru yok. Eyvallah. Abi bir mendil alır mısınız? Bizden kara salanın sonu bu olur. Anladın mı lan? Siktir git lan şimdi. Bu gece dışarıda kal, aklın başına gelsin. Sallanma lan, sallanma. Hadi yürü git. Hadi sökülün lan paraları. Verin. Aklınız başınıza gelmiştir herhalde. Ver. Ne yapıyorsun? Ben ağlamıyorum ki. Siliyorum. Yağmur damlalarını siliyorum. Kimsin ya sen? Yeni gelenlerdenim. Adın ne? Adımı ne yapacaksın? Mesela bir meleğim. Hadi alsana.
Sakla. Kimselere verme. Kebapçı Celal diye birini daha önce hiç duydun mu? Duymaz olur muyum müdürüm? Akademideyken hayatını ezberlemiştim diyebilirim. Güzel. Çevir onları, çevir. Yakma canım etleri. Ay. Kolay gelsin. Sağ olun. Aşçınız var mı? Size kemikli şiş atayım. Ağzımızda tat mı kaldı be baba? Demek bulamıyorsunuz Ömer. Yok. Bakmadığımız delik kalmadı. Mestan ne yaptı? O da bakınıyor işte. Acaba diyorum baba, bu Ömer yurt dışı falan mı yaptı baba? Ne dersin? Ne derim? Sen bu işi artık bırak derim alayanak. Ama baba, o puştu bulmamız lazım. O hesabı sormamız lazım baba. Alayanak. Buyur. O iş artık bende. Sen çekiliyorsun. Sen nasıl emredersen baba. Yalnız ben çok mahcup oldum sana karşı. Asma suratını. Gel hele gel gel yaklaş yaklaş. Aç ağzını aç. Aa! Sen de yaklaş. Eyvallah. Şu Ömer'e bir de biz bakalım. Abi Celal'le aldığım içeride. O gün gördüğümüz adam vardı ya, o da yanlarında. Güzel. Güzel. O zaman başlıyoruz. Neye başlıyoruz abi? Gelmişine geçmişine, ölüsüne dirisine. Üçünü bir arada yakalamışız. Hayatta kaçmaz bu fırsatı. Ömer abi, kebapçı Celal'i mekanında indirmekten bahsediyorsun. Ben yanlış anlamadım değil mi? Ulan başka yol mu bıraktılar? Ya onlar beni, ya ben onları. Abi iyi de gireriz, içeri indirirler bizi. Sonuçta adam alemin kralı. Sen gel benimle gel. Gel. Bak bakayım krala nasıl gömüyorlar. Akşam olsun hele bakarız. Celal! Lan! Sen kimsin lan? Arkadaşlar söylesin. Abi sen bunu nasıl hallettin? Millet! Ver lan, ver tabancayı. Çıkın siz, çıkın! Siz de çıkın, gerek yok. Bugün kendin pişir, kendin ye günü. Gel ihtiyar, gel. Gel, gel. Keşke haber salındığında barışsaydık diyorsun değil mi şu an içinden? Bak ihtiyar, ben bu kurşunu
Yalnızca senin kafana sıkmayacağım. Ben bu kurşunu tarihe sıkacağım. Beni yazacaklar. Ömer. Keşke bu kadar ileri gitmeseydin be. Diyeceksin birazdan içinde. Öğrenecek çok şeyin var yeğen. Lan! Lan! Ne oldu lan? Olanı kısaca ben izah edeyim. Biz adamı işte böyle kendi ayağıyla dıpış dıpış getirtiriz. Kargoyu sapasağlam teslim ettiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Dileyin benden ne dilerseniz. İndir ulan onu. İndir ulan. Duymuyor musun lan? İndir silahı. Lan! Ne oluyor lan? Minik, bunları al, aleti getir. Seni bununla döve döve öldüreceğim. Ömer. Öyle tarih falan da yazmayacak. Evlat şu sandalyeyi ver bana bakayım. Evet. Belki bir gün mahallenin gençleri minik neydi lan bu? Bilardo babam. Hay yaşa. Eşli bilardoda sıra beklerken sırf vakit geçsin diye aralarında konuşacaklar. Diyecekler ki lan biliyor musun? Kebapçı Celal et dövme alatıyla adamın birini öldürmüş. Adım bile geçmeyecek. Hey hey, kimseler hatırlamayacak seni. Arkadaşlar, şimdi siz dışarı çıkın. Bizi baş başa bırakın. İşte hedefimiz olan adamın mekanı burası. Hedefimiz mi? Kebapçı Celal. Kaç yıldır bu adamla yatıp bu adamla kalkarım. Dünya gözüyle bir de sen gör istedim. Tanı onu. Durum? Gel gel. Sen benimle içeri gel. Baba, Celal baba, kurban olayım. Ben ettim, sen etme baba. Al yana kapat şu kapıyı. Emredersin baba. Baba, Celal baba. Celal. Hayırdır? Ne oluyor burada? Oo müdürüm, hoş geldin, sefalar getirdin. Ne oluyor burada dedim Celal. Kendisi söylesin. Ne oluyoruz? Bir şey yok, iş konuşuyorduk biz. Nasıl iş konuşmakmış lan bu dizlerinin üzerinde yalvararak? Piyasaya borç takmış. Bir yardım et, elimizden tut diye yalvarıyordu babaya. Değil mi kardeş?
Öyle, aynen öyle. Bak seni organizanın meşhur müdürüyle tanıştırmaya... Dur ya. Siz zaten tanışıyordunuz değil mi? Ha, şimdi aslına dönmüşsün işte. İçinde dışında bir olmuş. Asıl senin için dışın bir olacaktı da gözü yaşlı anneme dua etsen. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Sen bu işe karışma. Yoksa bana da mı sıkarsın Devre? Bugüne kadar kimsenin saçının teline zarar vermedim. Sıktıysam fazlasıyla hak ettiği için sıktım. Bilen bilir. Ya müdürüm, ne istiyorsun adamdan? Hayatını yaktın. Yetmedi mi hala? Boşuna yakmamışım demek ki. Bak ilk fırsatta soluğu senin yanında aldı. Herhalde kebap yemeye gelmedi buraya. Hı? Ne olacak? Buradan da mı atacaksın yoksa? Amirle memurla nasıl konuşulur hala öğrenememişsin ya. Gel sana bir ders verelim. Sen de geliyorsun. Belki burada söyleyemediğin şeyler vardır ha? Baş başayken anlatırsın. Olur müdürüm, olur. Tabii bir çayınızı içeriz. Baba ne yapacağız? Bakın iyi bakın. İbret olsun. Polis Akademisi'nin birincisi Sarp Yılmaz, bugünün mafya dedikçisi. Kal bakalım birkaç gün aklın başına gelsin. Gelmezse yine icabına bakarız. Çok merak ediyorum ben müdürüm. Acaba geceleri uyku uyuyabiliyor musun? Allah'ım yardım et. Mert oğlum neden tutukladılar Sarp'ı? Mert, işin başına dön. Müdürüm, kurban olayım ne oluyor? Ne olacak kadın? Bir çocuğuna sahip çıkamıyorsun. Ailecek başıma bela oldunuz ya. Ama mesele nedir? Yine ne yaptı Sarp? Sarp'ın bir suçu yok. Müdür bey takmış kafayı oğlunuza. 2 çift laf etti diye almış içeri. Kızım sen kimsin? Sarp'ın avukatıyım. Avukatı mı? Mafya avukatıdır kendisi. Kebapçı Celal'in kirli işlerine bakar. Bilgilendirme faslı bittiyse müvekkilimi görmek istiyorum memur bey. Memur değilim komiserim canım. Canım. Git çıkar şunu nezaretten. Ne halleri varsa görsünler. Benden uzak dursunlar yeter. Açsana kardeşim şurayı. Çıkıyorsun. Yazık be annene. Nedir senden çektiği? Oğlum. İyi misin? İyiyim anne, yok bir şey. Oğlum ne işler içindesin böyle? Ya, telaş edecek bir şey yok. Yok yere üzme kendini. Yok yere mi? Ben seni hep böyle nezaretlerden mi toplayacağım? Yazık ediyorsun kendine de bize de. Neyse hadi eve gidelim de konuşalım o zaman. Hiç bakma öyle boşuna. Bırakmam seni artık. Haberin olsun. İyi tamam, hadi gidiyoruz. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Siz geçin arabaya, geliyorum ben hemen.
Geçmiş olsun. Sağ ol. Beni Celal Baba gönderdi. Sağ olsun. Biliyorsun. Daha önce de göndermişti. Ama bu sefer biraz farklı. Nasıl farklı? Sarp Yusuf'a yedirmeyeceğim. Git çıkar onu dedi. Ayrıca şunu da bilmeni istedi. Eğer isterse artık evladımızdır dedi. Bunu öyle kolay kolay kimselere söylemez. Eyvallah. Otoparkta topladığın arabayı getirttim. Şurada. Ömer, seni bırakacağım. Ama önce sana bir teklifim olacak. Bak, Celal'le aranda bir husumet olmuş belli. Başın dertte. Gel bize Celal'in her şeyini anlat. Biz de seni koruyalım ha? Müdürüm, oradan bakınca şerefsizin tekine mi benziyorum ben? Bu kapıdan çıkınca şeref seni yaşatacak mı sanıyorsun? Bak garantiyi ben veriyorum. Seni koruyacağız. Kılına bile dokunamayacak. Ama sen de bize... Ama ben de size kebapçı Celal'i okuyacağım, öyle mi? Olmaz. Bırakacaksınız beni. Uğurlar ola Hasan. Kendi düşen ağlamaz. Müdürüm benle de işiniz yok. Sen 2 dakika bekle. İşimiz var. Orada. Ekmek yok. Ekmeği de unuttum. Dur, hadi gideyim. Emine sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Oğlum niye yemiyorsun? Kesin dışarıda yemiştir o. Alo. Alo. Evet. Evet.
Tamam biliyorum orayı. Yarım saat oradayım. Ne oldu oğlum? Benim gitmem lazım. Yeter. Artık bırakmam seni. Anne yapma ne olur. Hayır. Benden bunu isteme. Artık seni bırakmam. Anne sen istesen de istemesen de gideceğim. Ya Sarp. Bu gece olsun yapma bari ya. Hadi kaçırma tadımızı. Karışma sen. Anne çekil. Amma uzattınız be. Tıpkı baban gibi bakıyorsun şu an. Oğlum. Bir tanem. Ben seni tanıyamıyorum. Ne oldu sana? Bir şey oldu yok. İşim var gitmem lazım. Ya senin işin bu değil. Bu sen değilsin. Sana karışma dedim sus. Bırak kızım. Gitsin. Ne hali varsa görsün. Git oğlum buyur. Yol senin. Ben zaten alıştım. Kaybetmeye. Herkes. Her şey. Sen de git. Hadi git. Nereye gitmek istiyorsan git. Gitsene. Hadi git. Git. Hadi git. Füsun teyzeciğim. Hadi gel. Gel çıkalım yukarı. Gelir o birazdan gel.
Müdürüm. Celal baba. Koçum. Evlat! Şimdi duymak istiyorum. Söyle bana. İçeride misin? İçerideyim. Şimdi bana söyle Sarp. İçeride misin?